Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sadece dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir pişi tarifi paylaştım. En pratik pişi tarifi diyebilirim sizlere. Yapımı çok basit ve gerçekten de çok lezzetli. Asla yağ çekmeyecek ve dev gibi kabaracaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim ortalama 6 kişiliktir. Öncelikle hamuru yoğurmam gerekiyor. Bunun için bir su bardağı dolusu yoğurt kullandım. Yoğurt ne kadar çok katı kıvamda olursa o kadar lezzetli olacaktır pişiler. Toplamda 2 tane yumurta kullandım. Yumurtaları yoğurda ilave ettikten sonra yaklaşık olarak 1 dakika boyunca güzelce çırptım ki yumurta kokusu iyice dağılsın diye. 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı toz şeker, 2 çay kaşığı tuz, pişiler daha kabarık ve daha da yumuşak olması için yarım çay kaşığı da karbonat ilavesi yaptım. Ve son olarak da un ilavesi yapıyorum. Toplamda 4 su bardağı dolusu un kullandım. Önce karma işlemi yapıyorum. Ardından da yaklaşık olarak 1-2 dakika boyunca hamuru güzelce yoğuracağım. Hamuru ne kadar çok güzel yoğurursak yumurta kokusu o oranda dağılacaktır ve daha lezzetli pişiler olacaktır. Ve sadece dakikalar içerisinde görmüş olduğunuz gibi pişi hamurunu hazırladım. Gerçekten de buraya kadarki işlemler çok basitti. Şimdi eğer vaktiniz varsa sadece 20 dakika boyunca bu hamuru dinlendirmenizi rica edeceğim. Bu önemlidir. Hem daha kolay açılacak hem de daha da lezzetli olacaktır. Hamuru bir beze haline getirdim ve hemen sizlere yüzeyini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yüzeyi böyle parçalı bir hamur oldu. Sert kıvamda, yani sert ele yapışmayan sert kıvamda bir hamurumuzun olması gerekiyor. Bu önemlidir. Hemen bir kaseye aldım ve bir poşet geçirdim ki hamur hızlı bir şekilde nemlensin diye. Sadece 20 dakika boyunca dinlenmesi yeterli olacaktır. Aradan 20 dakika geçti. Ben bu arada hemen kahvaltı masasında hazırladım. Hemen tezgahı birazcık unluyorum ve toplamda 6 eşit bezeye ayıracağım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde dinlendi. Az önceki parçalı görüntüsü yok oldu. Dinlenmesi çok önemli. Bir poşet geçirirseniz hızlı bir şekilde hamur nemlenecektir. Toplamda 6 eşit bezeye ayırdım. Şimdi hemen üstüne bir poşet geçiriyorum ki kurumasın diye ve hemen kızartma işlemine başlayacağım.
Hemen hızlı bir şekilde bezeyi nasıl açtığımı göstermek istiyorum. Gerektiğinde un kullanabilirsiniz ama ne kadar az un kullanırsak o kadar iyi olacaktır. Ben merdane kullandım, eğer isterseniz oklava da kullanabilirsiniz. Ortalama 20 veya 23 santimetre çapında hemen bezeleri açıyorum. Hemen dörde kesiyorum ve kestiğim hamurları üst üste koyabilirsiniz. Tepsinin altını birazcık unladım ve bu şekilde üst üste koydum. Ve sadece 5 veya 6 dakikanın içerisinde bütün bezeleri açtım. Görmüş olduğunuz gibi hamurlar birbirine yapışmadı. İlk açtığım bezeden kızartmaya hemen başlıyorum. Kızartma işlemi yaparken ben bu hamurları da birazcık daha küçülteceğim. Hemen sizlere detaylı bir şekilde gösteriyorum. Saniyeler içerisinde hemen hazırlayabilirsiniz. Bir taraftan kızartırken diğer taraftan da bunları hemen küçültebilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi sadece dakikalar içerisinde hamurları küçülttüm. İlk başta bu işlemi yapmadım ki hamurlar birbirine yapışabilir diye. Yani bir taraftan kızartırsınız, diğer taraftan da bu şekilde küçültebilirsiniz. Sadece saniyenizi alacaktır. Kızartma işlemini yaparken görmüş olduğunuz gibi küçük bir tava kullandım yağ tasarrufu yapmak için. Şu anda yüksek ateşte yağ çok güzel bir şekilde kızmıştı. Hemen hızlı bir şekilde hamurları kızartmaya başlıyorum. Sadece saniyeler içerisinde, 1-2 saniyenin içerisinde hamurlar çok güzel bir şekilde kızaracaktır. Pişileri çok seri bir şekilde kızartıyorum. Tavaya atmamla kızarması bir oluyor. Sadece 3 saniye içerisinde pişiler kızaracaktır. Hemen peşinden diğer pişileri de tavaya koyabilirsiniz. Ve artık bütün pişleri kızarttım. Bunun gibi 3 tane servis tabağı çıktı. Gerçekten de çok lezzetli, çok hafif ve kesinlikle de yağ çekmiyor. Bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Şöyle hemen bir tanesinin içini açıp sizlere göstermek istiyorum.
Kesinlikle sert olmuyor ve yumuşacık oluyor. Üstelik çok hafif. Hemen şıpşak hazırlayabileceğiniz bir piş tarifidir. Güvenle bu tarifimi deneyebilirsiniz. Açıklamalar kısmına malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Gerçekten de muhteşem oluyor. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu piş tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.